Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün yine çok pratik, çok lezzetli, güzel bir tarifim var. Umarım tarifimi beğeneceksiniz. Özellikle Ramazan sofralarınızda böyle değişik alternatifler kazandıracak tarifler bulmaya çalışıyorum. İşte bu tarifte tam size bunu vaat ediyor. Kızarmış patates salatası. Klasik patates salatasından biraz farklı, özellikle sosuyla lezzetine lezzet katan bir patates salatası. İşte göstermek istiyorum. Size vaat ettiğim lezzet bu. Hadi buyurun yapılışına geçelim şimdi. Şimdi öncelikle patateslerimi ikiye böldüm. Sonra patateslerimi yarım ay şeklinde, ince bir şekilde ama çok da cips kadar ince değil. Şöyle göstermek istiyorum. Yarım ay şeklinde kesiyorum. Çok kalın olmamalı ama cips kadar da çıtır çıtır olacak, kırılacak kadar olmamalı. Orta incelikte arkadaşlar. Patateslerimizi güzelce doğruyoruz. Patateslerimizi güzelce doğradık. Şimdi bir adet mor soğanım var. Mor soğanlarımı da piyazlık olarak ince ince doğruyorum. Soğanımı ortadan ikiye böldüm. Onu da bir daha ikiye böldüm. Çok iri uzun bir piyazlık soğan olmasın diye ve inceltiyorum. Soğanlarımı güzelce doğradım. Bir avuç dereotu, bir avuç da maydanoz var. Hafif saplı olarak yıkadım, sıktım. Bunları da ufak ufak kesiyorum. Soğanlarımızı doğradık. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. Bu sos çok önemli arkadaşlar. Salatamıza lezzetini verecek. 1 yemek kaşığı kadar biber salçası koydum. Bu tamamen zevke bağlı. Ne kadar isterseniz. Bir 2-3 yemek kaşığı kadar nar ekşisi. Ben %100 nar ekşisi kullanıyorum. Sosunu kullanmıyorum arkadaşlar. Yarım limonumuzun suyunu sıkıyoruz. Şurada kaçan çekirdeğim var. Onu almam lazım. Ne kadar aparat kullansak da yine aradan kaçıyor. Bir 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı koyuyoruz. Salçamızı güzelce açıyoruz. Yağ, limon ve nar ekşimizi. Ben bir de buna çok yakıştığını düşünüyorum. Denemenizi tavsiye ederim. 1 tatlı kaşığı kadar hardalımı koyuyorum. Sevenler koyabilir ama eğer sevmeyen varsa bu elzem değil. Benim kendi dokunuşum. Evet, sosumuz hazır. Güzelce karıştırdık. Şöyle doğradığımız dereotu, soğan karışımımıza da 1 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı da pul biber koyuyorum. 1 çay kaşığı da karabiber koyuyorum. Bu da kenara gidiyor. Ve şimdi ocağımızın başına geçebiliriz. Ocakta sıvı yağım tavamın içerisine çok güzel bir şekilde kızdı. Yağın çok iyi ısınması önemli arkadaşlar. Patateslerimi içerisine atıyorum. Fazla karıştırmayacağım. Sadece şöyle yağın altına bırakıyorum. Karıştırmıyorum. Güzelce kızarmasını bekliyoruz patateslerimizin. Patateslerimiz güzelce kızardı. Çıtır çıtır oldular. Şimdi süzerek patateslerimi bu postasını alıyorum ve son postaya atacağım. Dediğim gibi çok ince kesmeyin ki cips gibi olmasın. Çok da kalın kesmeyin. Kolaylıkla kızarsın ve çıtır çıtır olsun. İkisinin ayarı önemli. Birkaç saniye ısımın tekrar yükselmesini bekliyorum.
ve kalan patateslerimi yağıma ilave ediyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar ama gerçekten muhteşem bir lezzet. İsterseniz Arnavut ciğerinin yanında, isterseniz kızarmış ciğer tavanın yanında, isterseniz de herhangi bir kuzu etinin yanında çok güzel eşlikçi olarak gidiyor. Ama işin gerçeği ben bugün ana yemek olarak tüketeceğim. Hem doyurucu hem lezzetli hem de sağlıklı olacak bir nebze. İçine koyduğum otlar ve soğanım dolayısıyla. Şimdi bu patateslerim de bir kızarsın. En son aşamaya geçeceğiz. İkinci posta patateslerim de kızardı arkadaşlar. Şimdi size önemli bir püf noktası vermek istiyorum. Patates kızartması yaptığınız zamanlarda da eğer ki genelde tek tava pişirmiyoruz, bolca yapıyoruz. 2-3 tava pişiriyoruz. Bir tavamız pişene kadar diğer patatesimizi çıkarıyoruz ve öbürü çıkana kadar patateslerimiz yumuşuyor. Dolayısıyla ikinci kere sıcak yağ aynı patatesleri atarsanız tekrar o yumuşamış olan patatesler sertleşecek, daha güzel kızaracak. Son birkaç dakika daha bu şekilde patateslerinizi kızartırsanız gerçekten tam restoran, kafede yediğiniz patateslerin kıvamına gelecektir arkadaşlar. Şimdi bir iki dakika daha patateslerim hemen böyle yumuşayanlar da sertleşecek ve çıkaracağım patateslerimi. Evet arkadaşlar, kızarttığımız patatesleri doğradığımız soğanlarımızın üzerine alıyoruz. Çıtır çıtır oldu, gördünüz mü? Son o ikinci postayı da tekrar yağ atınca çok daha güzel çıtır çıtır patateslerimiz oluyor. Tuz koymamıştık biliyorsunuz. Biraz patateslerimizi tuzluyoruz. Tabii biber salçası koyduk. Biber salçaları ekseriye çok tuzlu oluyor. O yüzden fazla tuz koymanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi bu hazırladığımız harika sosu patateslerimizin üzerine döküyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz. Şimdi bütün malzememizi komple karıştırıyoruz. Nasıl güzel koktu anlatamam size. Bir an önce denemelisiniz ve bu lezzeti, bu kokuyu görmelisiniz. Her zaman haşlanmış klasik patates salatası yapıyoruz ya da Bavyera Alman usulü patates salatası yapıyoruz ki listemde var. Lütfen onu da izleyin. O da bambaşka. Çok güzel bir patates salatası. Ama bir de böyle kızarmış patates salatasını da tatmanız kesinlikle gerekli. Çünkü bu da çok lezzetli. Dediğim gibi özellikle Arnavut ciğerinin yanına, ciğer tavanın yanında ya da kuzu tavanın yanına çok yakışan bir eşlikçi oluyor, bir salata oluyor. Ama bunu bir öğün olarak da yiyebilirsiniz. Şimdi servis edelim. Nefis kızarmış patates salatamız hazır arkadaşlar. Çok kolay görüyorsunuz. Hemen 5 dakikada hazırlandı. Muhteşem bir lezzete dönüştü. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve siz de evinizde denersiniz. Ramazan sofralarınızda da böyle bir değişiklikler olur. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Siz olmadan biz hakikaten hiçbir şekilde video çekemiyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.